araba işi bu. Araba işi öyle şeye benzemez. Angazı zampası olmaz araba işi. Genelde şimdi ya millet şimdi biraz gruplaşmış gibi. Kim o yana söylüyor, kim bu yana söylüyor. Getiriyor öyle komşu söylerse malını alayım götürüyor. Bırakamayız. Fındık ayın bir aydı zaten. Biz hani acele etmemiz evi okul işi var. İşçi geliyor, çoluğun çocuğun işe gidecek. Bu araba 96, bu araba kocaman arabası. Yaşlı arabası. Buranın yükü için iyi. Kovalarım ne haber? Onu atsın, onu aşağı atsın. Nevzat yardım et şey. Tamam. Şimdi oldu değil mi? Adım Engin Sezgin. Giresunluyum. Fındık işiyle uğraşıyorum. Bu işi kaç yıldır yapıyorum? Çocukluğumdan beri kendimi bildim bileli yapıyorum. Önce bahçeyi bahçeliyoruz sonbaharda. İlkbahar girişlerinde bahçeye verim gübresi atıyoruz. Daha sonra Nisan sonunda bahçeye yeniden yazlık gübre dediğimiz gübreden atıyoruz. Şimdi burası aynı tikenli oluyor, ot oluyor. Bu fındık altında kaybolur. Çürür yani, orman şekilde oluyor. Temmuz ayının içinde bahçenin altını motora vuruyoruz. Onu temizliyoruz. Altı böyle temiz oluyor. Yani yine büyüyor ama yani önceki gibi olmuyor. Senede 4 sefer ilaçlama yaptım mesela ben buraya. Külleme ilacı, vitamin ilacı, dal gübresi. Zahmeti fazla. Yani bunu yoksa bunları yapmasan bu ürünü alamazsın. Bir kıyıdan doğru toplarsın, elinden geldiği kadar bırakmamaya uğraşırsın. Çünkü bırakan kararır, faresi olur, yabanisi olur, toprağa karışır, zay olur, gider. Yani şimdi sene boyu bunun peşinde uğraştıktan sonra elinden geldiği kadar bunu zayi etmemeye uğraşacaksın. İsraf ettikten sonra da hem maddi olarak zarar hem vicdanen, manevi olarak zarar. Tutsa da mesela şurada alt tarafı topladım, gördün orayı çektin. Mesela ne zorluklar altında topladığımı muhakkak kalmıştır orada. Yani zahmet çek, emek verilen bir emek var. Genelde bölgemiz engebeli olduğu için mesela attığın gübre eriyip akıp geçip gidiyor. Düz yeri olsa dibinde kalır. Ama böyle yerlerde zor. Yol olmaması daha büyük sıkıntı. Tabii taşıma sırta biniyor. Makine gücüyle bunu buradan alamıyorsun. Mesela bizim bölgemizde traktör işe yaramıyor engebeli arazi olduğu için.
fındık baktı. Hastalar da iyi oluyor hepsi. Temmuz ayı itibariyle fındığın altındaki paldır deriz. Bu ot motorlu tırpanla beraber vurulur. Daha sonra gereve dediğimiz çubukla beraber dal silkelenerek fındıklar yere dökülür. Birinci ırgama alındıktan sonra ikinci ırgama başlar. İkinci ırgamanın ardından eğer bahçede fındık kalırsa üçüncü ırgama devam eder. ...43 doğumluymuşum. Eve başka şeyini bilmiyorum ben. Şubat ayı küçük ayı deniliyordu bizim şeyde. Ekim ayına dar ayı deniyordu. Kasım ayı üzüm ayı deniyordu. Aralık'a da karakış ayı deniyordu. İşte kaç senedir, 60 senedir de burada yaşıyorum. Fındık topluyorduk. Tabii zahmetli şeylerle. Önceden toplanıyordu fındık. Çubuktan sebep deniyordu. Sebeplere toplanıyordu. Ağaçları küçük oluyor ya, onlar elde toplanıyordu. Önceden elde topluyorduk. İşte eğme deniyordu ona. Bu gördüğüm fındık bahçeleri hiç yoktu. Bir yeşil bir ağaç bile yoktu. Bahçeleri biz kendimiz yetiştirdik. Küçüktü, daha yeni büyüyordu. Biz çalıştık, çocuklarım çalıştı. Fındık senenin 12 ayı bahçede çalışmayı gerektiren bir iş mesela. Şu anda fındığı hallettik, harmana koyduk. Bundan sonra tekrar ilaçlama gerekiyor bu yaprak delen mücadelesi. Ondan sonra bahçeleme, temizleme işleri başlıyor. Nisan ya da Mayıs zarfında külleme denen fındığın baş hastalığına karşı mücadele yapılıyor. Fındığın işçiliği tabii diğer ürünlere karşı, mesela çaya karşı daha ağır. Burada makine olarak işte genelde pat pat Fındığın taşımacılığında kamyonetlerle beraber taşıyoruz. Bir de bu son zamanlarda halk dilinde pat pat bu Samsun bölgesinde yapılan dar yollara girebilen, çamurlu arazilere gidebilen bu pat pat türü araçlar kullanılıyor. Bizim bu bölgemizde olmamasına rağmen teleferik tabiri dediğimiz bir vadiden diğer karşı vadiye çelik telle beraber fındık taşımacılığı ve diğer zamanlarda işte gübrede taşınır, odunda taşınır. Bu şekilde de fındık taşıma işi yapılabiliyor yani.
Hayvanlarla affedersin, hayvanlarla taşınıyordu. Olmayan sırtıyla taşıyorduk. Böyle sırtlanıp geliyorduk fındığı. Günümüzde bazı komşuların bahçesinde yol olmaması dolayısıyla çok az olmasına rağmen katır ve atlarla da fındık taşımacılığı yapılabiliyor yani. Muhammed Enes Kızıl Adıyaman'da yaşıyor, Kağıta'da. Yazın buralara geliyorum işte çalışmaya. Günde 30 çuval, 40-50 çuval yapıyoruz. İşte atla götürüp getiriyoruz işte. Yağmur yağdığı zaman çadırı kuruyoruz, altına giriyoruz. Durduktan sonra da hemen başlıyoruz işte. Buradan tüm Kağıta sevdalarına selam olsun. Çuvalı az dolduracaksın. Ama o patlayacak olursa çuval patlayınca oraya doğru dökülünce onu toplamak 10 kat daha zor oluyor. Hemen yedek bir saman çuvalın olacak bu çuvalları. Hemen o çuvalın içine atacaksın onu. Yani komple dökülmeyecek. Mesela şu arka tarafta çuval yuvarlıyordum. Çuval döndü, ta gölün içine gitti. Altta dere var ya, o tarafa döndü, gölün içine gitti. Ağzı da açıldı ama emek verdim dedi. Ben girdim o gölün içine, o çuvalı oradan çıkardım. Mesela bunu unutmam. Şimdi ben bunu fazla doldurmadım. Hani bunu ben taşıyacak olduğum için onu derede ta karşıya ben bunu sırtımda taşıyacağım. Genelde dereden mesela adam da tutsam ben kendim geçiriyorum. Düşmesinler adamlara, yazık diye, telef olmasınlar diye. Ya sen kendine acımıyor muydun? Kendim, yani ben biraz işin yöntemini bildiğim için ben kendim geçirirken yani daha az zayiatına kurtarabiliyorum. Buradan yaklaşık olarak 100 çuval, 120 çuval geçireceğim mesela.
çok daha zorluk çeken arkada komşularımız da var. Mesela burası bahçe, daha yukarısı yol yukarı doğru taşıyor. O daha büyük sıkıntı. Adam alıyor, adam ben buraya yukarı çuval taşıyamam diye işi bırakıp gidiyor. Kendi işini kendin yaparsan ucundan ekmek yersin. Yani ama işçiliğini kendin yapacaksın. Ama bunu mesela gurbette durup da dışarıdan adam çalıştırırsan bundan sana para kalma şansı yok. Sene boyu bunun peşinde uğraşıyorsun. Az biraz fazla olsa bu sefer fiyatı aşağı çekiyorlar. İşte bu prim gördük, işte çiftçi bağkuru ödüyoruz. Çiftçi bağkuru düzenli ödersen 655, geciktirirsen 780. Buna destek vereceksen benim primim 300 lira. Ben 700 lira prim ödeyebilir miyim? Ne çuvallar taşıdım ya. Şu o yüzdeki bahçeden 40 çuval fındığı taşıdım. Tırmığı biliyorsun ya, şimdi tırmık var onu. Şimdi adam çağırıyorduk işçi. Adam harmanda onu tırmıklıyordu. Böyle çeç oluyordu. Çoğulup da şey demesek ondan sonrasını da elimizde seçip soyuyorduk. Çoğulunca öyle yapılıyordu. Daha sonra patoz çıktı işte bunlar çıktı. Harmana gelen fındıklar ince bir şekilde serilir. Talaş dediğimiz yani kavsullu fındık. Güneş olduğu takdirde 3 ya da 4 gün zarfında tırmıkla beraber bu talaş kuruduğu zaman harmanın bir köşesine birlenir. Çuvala dolduruyoruz bunu, değil mi? Bunun bir an önce çuvaldan çıkıp dökülmesi lazım. Yoksa bu çuvalın içinde zaten hani ıslanmış, çürüme tehlikesi var. Sıkıntı. Sürekli yağış olması çok olumsuz etkiliyor bizi. Harmanda güneş olsa onu sermenebilir. Mesela şimdi ince serersen, iyi güneş olsa 2 günde çıkar. Yağmur olduğu takdirde fındık hem harmanda hem bahçede kararma olayı dediğimiz olay gerçekleşiyor. Yaklaşık olarak 10 gündür her gün yağmur yağıyor. Yaylanın çimeninde de koyun kuzudan çoktur. Ben seni seviyorum, senin haberin yoktur. Ben seni seviyorum, senin haberin yoktur, senin haberin yoktur. Yaylanın çimenleri de akşamüstü serinler.
Almazsa bizi kızlar, alır bizi gelinler, alır bizi gelinler. Yaylanın çimenine yaptım kuzu badını, atsana 2 mermi, getirelim tadını, getirelim tadını. Ey yaylalar, yaylalar, çimen bağlar. Fındığın yarısı ya da bitiminde patuz dediğimiz talaşı çeciyle birbirinden ayıran makine gelir. Şimdi buna çotanak derler. Bunu mesela makineye girdikten sonra makine bunu temizler, şurası kalır. Bu kalır. Böyle bunu bu şekilde bu hale getirir. Bu dışarı. Yani hurda. İşe yarayan bu. Bunu kurutacaksın, çuvalayıp halledeceksin. Meci derlerdi yani komşular bilinirdi. Öyle soyuluyordu. Kendi imkanında soyuyordum. Gece günü soyuyordum. Harmana götürüyoruz. Harmanda harmanlıyoruz. Patuza veriyoruz. Ondan sonra çürütmezsek, eğer yapabilirsek, başarabilirsek bunu satıyoruz. Daha sonraki kırma işlemi, o iç kavurma işlemi fabrikada gerçekleşiyor. Bu sene mesela iyi. Bu sene genelde benim bahçelerim hep iyi çıkıyor. Geçen sene mesela sene boyu bahçede çalışmama rağmen 1300 kiloydu. Bu sene 3000 kilo civarı. Allah'a şükür, şükrediyoruz. Yani hiç mesela bizim yapabilecek olduğumuz bir şey yok da biz sadece rızkımızı arıyoruz. Yani bizim şu bölgemizde öyle Düzce Adapazarı gibi işte 15 ton, 20 ton çok nadir yani 1000 kişide bir kişi çıkar. Yani öyle yüksek rekorteli fındık. Çok yorulacağına komşuların, arkadaşın sayesinde yorgunluğu paylaşmış oluyorsun. 2-3 saatlik işi yarım saate, bir saate indiriyorsun. İmece usulü dediğimiz yardım yapıyoruz. Bu yıllardan beri böyle süregelen bir şey. Atalar demiş ki azığını tek yiyen yükünü dişiyle kaldırır diye bir tabir var yani. Benim eşim Almanya'ya gitti. 13 sene Almanya'da kaldı. Burada çalıştı. Zaman bizim fındığımız yani 100 kilo, 200 kilo olduğu zaman da oldu. Zaman zaman 5 tonu geçen zaman oldu rahmetli adamın zamanında. Adam öleli 24 sene bitti ondan önceleri. Bu tekrar makineden çıkan fındıklar çuvalla beraber 5-6 santim kalınlığında harmana serilir. Bu yaş fındık karıştırılmadığı zaman alfa-toksin denen madde birbirine bulaşıcı aynen bakteri gibi fındığın tamamını çürütür.
Vatandaşın sadece zahmeti kalır elinde, bütün mahsulünde zayi etme durumu var. Şimdi şunlar yağmur sebebiyle oluşmuş çürükler yani. Simsiyah olur. Dıştan sağlam görülen fındık içeride çürüme meydana getirir. Buna da gizli çürük deriz yani. Bu çok daha tehlikelidir. Dikkatli bir şekilde harmanlanması, karıştırılması lazım. Günde en az 5-6 kez karıştırılacak. Kesinlikle yağmura da ıslanmayacak. Seçilecek olan fındıkları zaten biz goruk deriz yani. Bunu yabancı böcekleri derler. Bu fındıklar 4 ya da 5 gün zarfında kuruduktan sonra teris çuvallara kalkacak. Daha sonra satışa hazır hale gelecektir yani. Her vatandaşın fındığını bu şekilde temizlemesi lazım. Diğer köylerde arkadaşlardan duyduğumuza göre çalınma riski oluyor. Çünkü başkasının emeğine saygı yok. Kısa yoldan zengin ya da günü kurtarmak için vatandaşın emeğini çalıyorlar ama hayrını da görmezler. Kalabalık değildi yani. Kalabalık Yatsıdan yoktu. sonra yandı bu ateş. Bir kişi ise ben görmedim. Hazırlığımızı da yaptık. O çadırları, şeyleri açıp da oraya getirmek bile Aynen. ne kadar zamanımızı aldı Aynen. yani. İyi ki caranak gelmiyor eskisi gibi olay. Yani Bir böyle dile kollama salak şansı gelse yok. hiç şansı yok. Yok. Arkadaş bir acayip bir şey. Akşam seyreken hiçbir şey yoktu dün. Sabah Serdar bir baktı. Abi altı sanki şey çıktı. Yağmur yağsa diyeceksin su çekti. Şimdi aşağı yukarı ben 2 tona yakın çay toplayacağım. Fındıkları çektirdik. Güneşle beraber kurtulmasını bekliyoruz. Hırsızlara ve yabani hayvanlara karşı muhabbet ve nöbet tutuyoruz. Bu seneki fındık sezonunun başta Giresun olmak üzere Ordu, Trabzon, Samsun, Adapazarı'nda vatandaşlara hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ederim. Ürünlerine Allah bereket versin, sağlık, sıhhat versin. Karadeniz bölgesi Ordu, Fatsa ile birlikte o Trabzon sonuna kadar fındığa muhtaç. Bu bölge fındığa muhtaç. Bu bölgede başka bir ürün, buğday olmaz bu bölgede. Hiçbir şey, başka bir şey olma şansı yok. Bugün 17 ilde fındık tarımına müsaade edilmiş durumda. Çünkü deminki saydığım yerlerde her türlü meyve, sebze, arpa, buğday oluyor. Samsun arazisinde olsun, Adapazarı arazisinde olsun. Ama gelelim Giresun ve Ordu'nun arazisinde fındığın haricinde başka bir şey yetiştirme şansı yok vatandaşın. Yedi yıl oldu fındığa külleme olan hastalık. Vatandaşın yanına gelen bir ziraat mühendisi yok fındıkta. Fındığın ne hastalığı var, ne derdiniz var mı diye yok. Fındık fiyatının normal şartlarda 20 liranın altına düşmemesi lazım. 20 lira. Ya bu Adapazarı, Düzce tarafında belki daha düşük fiyatlar kurtarabilir. Yani düz arazi, verimli yer. Her tarafına traktör girebiliyor ama bizim şu mesela Ordu, Fatsa ile Rize arasındaki bu fındık tarımı yapılan yerde 20 liradan aşağıya çok zor yani emeğinin karşılığını alman. 20 liranın altına düşmemesi lazım. İdeal fındık fiyatı Karakaya Havzası dediğimiz bu dünya literatüründe de en iyi fındık ve en iyi çayın yetiştirdiği bir bölge. Ayrıyeten buna bir lisans, bir isim altında bunun taşınması lazım. En az 22-23 lira olması lazım bugünün şartlarında fındığın. Üretici bu emeğinin karşılığını maalesef alamamaktadır. Mesela ben bazen gidiyorum İzmir'e gezmeye gidiyorum. Adam mesela caddede satıyor Giresun fındığı diye. Ben tabii anlıyorum Giresun fındığı değil yani belli ki yani
Biz ham fındık dediğimiz bir fındık var. Ona benziyor adamın sattığı fındık ama Giresun fındığı. Çünkü Giresun fındığı daha rağbette olduğu için adam onun adıyla satıyor onu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Beş nokta dokuz.